Güzel arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan, pazar gününden herkese selam olsun. Hoş geldiniz tekrardan canım arkadaşlarım. Şimdi Aliş markete gitmişti. Tavamı çıkardım. Biber kızartacağım. Biber almış çıtır çıtır. Baksanıza evde de bolca domatesim var benim. Turşuluk diye aldığımız domatesler kızarmaya devam ediyor. Onlarla beraber de böyle kenarda beklerken kızarır dediğimiz domatesler vardı. Onlar da kızarmaya devam ediyor. Birazcık biber kızartacağım. Domatesli, sarımsaklı. Kahvaltılık peynir aldım sana dedi bana. Allah razı olsun. Neydi? Bir peynir almıştı ya, o tulum peyniri sanmıştım ben. Bir şey peyniri. Bekletilmiş peynir mi dedi, bir şey dedi işte, hatırlayamadım arkadaşlar. Ne peyniriydi öyle senin geçen gün aldığın? Olgunlaştırılmış peynir almış. Ben de onun tadını çok sevmemiştim. Aklıma gelmedi. Sana sorayım dedim Ali. O yüzden şimdi bana kahvaltılık peynir almış sağ olsun. 2 tane de patıl ekmeği almış. Bazlama, patıl nasıl derseniz. Ali bunu tereyağlı yapayım mı? Yap yeriz. Güzel. Kolesterol için sıkıntı olur mu? Kolesterol. Yemişiz. Yemişiz. Yemişiz patılı kolesterolü. Arzu yapıyordu ya, hatırlarsanız Arzu'ya gittiğim zaman kahvaltıya böyle tereyağlı yapmıştı. Patılı bir tanesini öyle yapayım. Daha fazla oyalanmadan kahvaltı hazırlığına geçeyim. Saat hızlı ilerliyor çünkü. O zaman hadi bismillah diyelim, günü başlatalım. Çok güzel geçsin günümüz. Bereketli, huzurlu, sağlıklı, neşeli, güzel haberler aldığımız, güzel insanlara denk geldiğimiz çok güzel bir gün olsun. Biberlerimi gördüğünüz gibi kızarttım. Bu tavada kızarttım arkadaşlar. Diğer tavayı patıl için ayırdım. Tereyağlı yapacağız ya. Sarımsaklarını da doğradım. Şöyle domatesini de ekliyorum. Tuzunu da eklemiştim. Biber çok fazla etrafa sıçramasın diye. Şimdi domatesler de pişene kadar kapağını kapatacağım ve pişmeye bırakacağım. Bir güzel pişsin bakalım. Şöyle tereyağımızı tavamıza aldık arkadaşlarım. Tereyağlı patıl yapıyoruz. Sonrasında da tereyağlı yumurta pişireceğiz. Yağımız şöyle bir erisin. Hemen üstüne, hatta erimeye bile gerek yok. Şöyle patılımızı açalım. Paketimden, streç filminden ve şöyle tereyağımızın üzerine kapatalım. Sonra da şöylece bir çevirelim. Ve böyle çevirelim. Bastıralım şimdi onu. Şöyle bastıralım. Mis gibi yağlansın, mis gibi. Hatta bu burada böyle yağlanırken ben diğer tereyağlı yumurta işine bir geçiş yapayım. Patılım da tamam. Arkadaşlar bakın kızardı. Şu tarafı birazcık kızarsın. Sonra hemen masaya. Masamızı da böyle hazırladık. Hemen bardaklarımızı ayarlayalım. Şöyle renkli olsun bugün bardak altlarımız. Masamız da rengarenk. Lokumsu. Dur kız. Şöyle yumurtamızı alalım. Hemen kızartmamızı da alalım. Şöyle biberimizi de alalım. Sonra çaylarımızı doldururuz. Şöyle kızartmamızı da alalım. Ortaya yumurtamız, kızartmamız, peynirlerimiz. Mis gibi.
Patılımızı da getirelim. Caner'cim geldi de ışık niye kapalı diyor. Genelde mutfağımızın ışığını açık tutarız. Ben de patılı getireyim hemen. Patılımızın son halinde bir göstereyim size. Caner'cim doldursun çayı. Şöyle bakın. Mis gibi. Bunu şimdi makasla 4'e böleceğim. Tabaklara dağıtacağım arkadaşlar. Patıllarımı da kestim. Hemen 4'e böldüm ama Caner'cim sana vereyim mi 2 parçayı? Babanla mı bölüşürsünüz? Gerçi baban da bir yağlı geldi sonradan ama şöyle koydum. Hadi bakalım. Hadi buyurun. Allah bin bereket versin sofralarımıza, hanelerimize güzel arkadaşlarım. Bize afiyet olsun. Şöyle bir göstereyim. Şöyle. Ali Bey bana destek oldu tabii ki kahvaltı hazırlığında. Çok teşekkür ederim canım benim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Desteğini hiç esirgemiyor benden. Şimdi eksiğimiz var mı Ali? Eksiğimiz sensin. Gel. Caner'cim hadi gel. Hadi oğlum. Allah bin bereket versin. Kahvaltı sonrası balkona çıktım. Tabii ki peşimden Lokum Hanım geldi. Lokum Sultan. Kız. Lokum Sultan. Annesinin güzeli. Annesinin güzeli. Hı? Hiç anneyi yalnız bırakmaz. Hiç. Dün akşam da koltukta uyuyorduk beraber arkadaşlar. Ben koltukta uyuyordum. O da koltuğun üst tarafında. Yaslanma yerinde uyuyordu. Azıcık seveyim dedim. Bakın bir pati attı bana. Çizdi. Parmağımı çizdi. Bizi nasıl seveceğini şaşırdı benim kızım. Şaşırdı. Öyle işte tırmalaya gösteriyor bazen sevgisini. Ne yapalım? Vallahi arkadaşlarım şimdi ben uyudum. Enerjimi topladım. Kendime geldim ya. Yani aklımdan neler geçiyor tahmin edemezsiniz. Neler yapmak istiyorum. Öyle bir enerji hissediyorum ki kendimde şu an. Bir taraftan çayımı içiyorum. Bir taraftan da planlama yapmaya çalışıyorum. Yapabilir miyim diye de düşünüyorum bir taraftan. Hadi Yeliz diyorum. Başla şuradan, başla buradan, başla şunu yap, bunu yap. Kendimce planlama yapıyorum ama size de söylemek istemiyorum. Çünkü sonrasında hiçbir şey yapamıyorum bazen. Bazı durumlar gelişiyor. İşte kolum ağrıyor, bacağım ağrıyor. Bir şeyler oluyor, yapamıyorum. Size de rezil oluyorum gibi oluyor ama hayatın içinde her şey var yani. Siz de benim gibisiniz bence. Planladığımız gibi gitmeyebiliyor. Şöyle hızlı bir ortalığı toparlayıp da bir girişesim var bir şeylere. Yani gerçekten dinlendim. Uyku benim gıdam arkadaşlar. Uyumayınca, az uyuyunca gerçekten böyle kendime gelemiyorum. Yoruluyorum işte. Herkes gibi. Ama şimdi uyudum, dinlendim. Bismillah deyip başlayacağım. Dağıtacağım her yeri. Her yeri dağıtacağım. Dağıtmadan toplanmıyor çünkü. Planlayınca da olmuyor. Bismillah diyeceğim. Kolları sıvayacağım ve Allah'ın izniyle başlayacağım. Adam edeceğim bu evi ben. Bu evi adam edeceğim ben arkadaşlar. O zaman hadi çaylarımızı, kahvelerimizi içelim. İçtik beraber. Haydi bismillah diyeceğiz, girişeceğiz. Bir mutfağı önce bir ortalığı toparlamam lazım. Hızlıca evin döküntüsünü bir toplayıp ondan sonra planladıklarımı hayata geçirmem lazım. Hadi başlayalım. Azıcık güldüreyim mi size arkadaşlar? Bakar mısınız? Biberi nereye asmışım ben? Planlama yapıyorum ya sözde. Kafamın içinde neler dönüyor şu an. Biberi asmışım ekmeğin yanına. Aslında ekmeği de buraya koymuyorum artık. Hoşlanmıyorum kapının yanında poşet olmasından. Şöyle dursun bu. Ekmeği yerine biberi de buzdolabına atıvereyim hadi. Mutfağımı topladım. Pırıl pırıl yaptım arkadaşlar. Ama peşimde dolanan bir kız vardı tabii ki ben bunları yaparken. Bugün peynir yemedi, yumurta yemedi, yoğurt yemedi. Onun derdinde şu an. Değil mi kızım? Heh, gel. Anne sana vermedi mi bugün bir şey? Vermedi mi çocuğum? Hı? Vermedi değil mi? Hemen vereceğim. Birazdan. Birazdan vereceğim çocuğum. Birazdan annem benim. Güzel kedim, güzel sarı cadım benim. Her neyse Lokum'u severiz. Zaten işimiz gücümüz Lokum Hanım'ı sevmek. Lokum Hanım tarafından darp edilmek. Isırılmak, tırmalanmak. İşimiz bu. Bal çocuğum. Şunu göstereceğim size. Cansucuğum bana hediye almış.
Geçen gün videoda bir bahsettim. Size demiştim anne hediye aldım sana demişti son anda diye söylemiştim. Yavrum bana şöyle bir el rondosu almış Tefal'in. Kendine alırken bana da almış arkadaşlar. Çeyizine almış. Ondan sonra bana da almış indirimde görünce. Allah kesesine bin bereket versin. Allah kese dibi göstermesin evlatlarımıza. Kutu güzeli geldi. Şöyle rengi de çok güzel. Allah'ım ya Rabbim. Bakışa bakın. Kızdım ya ona. Çık. Çık hadi. Çık. Lokum. Çık. Yüzümü indirdim. Lokumu indiremiyorum. Çık bakayım. Çık. Surata bak. Çık kız. Tüylerim diken diken oldu. Bakın. Allah'ım ya Rabbim. Çık kız oradan. Çık bakayım. Vallahi gitmiyor ha. Gitmiyor cadı. Neyse biz şurada devam edelim. Ay Allah'ım ya Rabbim. Evet gördüğünüz gibi şöyle güzel bir el rondosu almış Cansucuğum. Kullanmaya kıyamadım vallahi. Lokum müsaade edersen alayım şu kutuyu. Ha. Ah cadı. Ah cadı lokum. Ah cadı lokum. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi. Yüzümün ne suçu vardı? İndi aşağıya indirdim ben onu. Sen inmiyorsun Lokum Hanım. Hı? Ev lokumun. Yapacak hiçbir şey yok. Ev lokumun. Hadi devam ediyoruz. Peki neyle devam ediyoruz? Nasıl devam ediyoruz? Bir bakalım mı şöyle? Hemen anlatayım size. Tabii ki Yeliz bacınız şimdiye kadar yapamadığı işleri yapmakla devam edecek. Buranın ışığı pek şey değil. Gelin şöyle. Şöyle kanlanalım, canlanalım, aydınlık yerlere geçelim. Vallahi arkadaşlar günlerdir gözüme batıp duruyor zaten. Camlarım biliyorsunuz ne zamandır camları silemedim. Gözüme batıp duruyor. Orası gözüme batıyor, burası gözüme batıyor. Gücüm yetmiyor, yettiremiyorum, yetiştiremiyorum. Çok fazla bölünmekten bilmem ne. Biliyorsunuz zaten neler yaşadığımızı, nasıl sağlık sorunlarıyla uğraştığımızı falan. Hiç o konulara girmeye gerek yok. Yapamadıkça da böyle insana öyle bir batıyor, öyle bir batıyor ki anlatamam size. Aynı bu şey gibi ya böyle yasak olan şeyler cazip gelir ya insan hani yasaktır ama yapmak istersin bilmem ne falan. Böyle hasta olunca da temizlik yapma aşkı geliyor insana. Düşüklerimden biliyorum onu da böyle. Yattığım zamanlar nasıl gözüne batıyor insanın. Sağlıklıyken, sıhhatliyken yapamadığınız her şey böyle hastayken insanın gözüne batıyor. Her neyse bilirsiniz o duyguyu. Yani ev hanımıyız hepimiz. İş kadınıyız, ev hanımıyız. İçimizde yani herkes ev hanımı değildir. Çalışan arkadaşlarımız da vardır dışarıda çalışan. Yapma yüzüm. Hani böyle yapamadıkça insanı darlar, bunaltır, işte gözüne batar. Benim de aynen öyle böyle. Yapamadıkça beni darlıyor. Şimdi ben tüllerimi makineye atacağım arkadaşlar. Salon camlarım çok kötü, balkon camım çok kötü. Yağmur da böyle sineklikle beraber daha da bir leş gibi oldu. Hemen hızlı halletmeye çalışacağım. Sizinle beraber ne kadar hızlı yapabilirsem çok fazla detaya girmeden böyle kamera çekimlerine çok fazla girmek istemiyorum. Kamerayı ayarlarken falan böyle vakit çok kaybediyorum. Çok fazla vakit kaybetmeden yine sizlerle beraber işimizi yapmak istiyorum arkadaşlar. Az camın leş gibi halini bir göstereyim size. Seviyorum. Ben de temizliği çok seviyorum. Düzeni çok seviyorum ama sağlık mı, temizlik mi, yorgunluk mu, sıhhat mi deyince mecbur kalıyorum tercih etmeye. Göstereyim de bakın bana hak vereceksiniz. Bakın şimdi. Şu itiri görüyor musunuz? Nasıl göstereyim size? Görüyorsunuz yani şu an camın kirini görüyorsunuz. Sineklik olan tarafla sineklik olmayan tarafın haline bir bakın. Hatta şunu kapatayım. Açayım. Şu orkidelerimizi ittireyim ileriye. Baksanıza. Bakın şu cama. Bakın. Öyle bir gözüme batıyor. Öyle bir gözüme batıyor ki. Ne yapayım? Ne yapayım yani? Kolları sıvayıp başlıyorum. Yapacak şey bismillah deyip başlamak. Tüllerimi falan da makineye atacağım. Hem de böyle nişan öncesi güzel bir temizlik işine de geçmiş olurum. Başlamış olurum. Hadi beraber sökelim şu tülleri. Atalım makineye. Size aldım tripoda. Hemen. Yüzüm efendi müsaade et.
şimdi tırmalaması aklına geldi? Tam annen iş yapacağı zaman. Ha? Şimdi mi aklına geldi? Dur anne. Tamam. Üzüm Efendi'nin tırnaklama işi bitti. Şuradan açayım hemen. Şurayı. Şimdi bu şey dursun. Şu klipsi şöyle bırakalım. Burayı da hemen alalım. Üzüm dur. Ha, buradan çıkarma yeri yok. Pardon. Diğer tarafa Üzüm haydi. Haydi diğer tarafa çocuğum. Burası olmadı anne. Buradan sökeceğiz. Gel. Gel çocuğum. Buradan sökeceğiz. Gel. Şuradan hemen alıvereyim. Hemen makineye atıyorum ve yıkıyorum. Mutfağın tülünü de atacağım arkadaşlar. Buranın tülünü de alayım hemen. Hepsini beraber yıkayacağım. Lokumcum, hiç kusura bakmayacaksın. Seni odaya kapatacağım, tamam mı kızım? Tamam mı? Seni de Üzüm'ü de bak. Odaya kapatacağım. Tamam mı? Anlaştık mı? Çünkü bu camlar açılacak. Minnoşlar yüzünden çok rahat iş yapamıyorum arkadaşlar, biliyorsunuz. Camları açtığım zaman özgürce açmam lazım. Hiç riske atamam minnoşlarıma. O yüzden hemen bir ödül maması poşeti bulup Lokum Hanım'ı odaya çekmek lazım. Başka türlü korkuyorum. Bakın. Başka türlü alamam çünkü şu an sinirli. Niye sinirlendiyse hanım, ne yaptıysak artık. Allah'ım ya Rabbim. Üzüm yaramazlık yapıyor. Koş bak. Koş. Ödül mamalarımız burada. Bakın şimdi. Ya herkesin bir zaafı var işte hayatta. Ya hani gelmiyordun? Ha? Şimdi seveyim mi seni istediğim gibi? Ha? Seveyim mi seni istediğim gibi? Gel. Haydi. Gel. Hah. Odaya kapatacağım seni. Gel gel. Gel Üzüm'ün Caner'in odasına kapatacağım. Kum kapları da burada. Gel kızım. Gel gir bakalım şöyle. Gir. Üzüm gel. Üzüm. Hah. Tamam, hemen şuradan birkaç tane vereyim. Kapımızı kilitleyeyim. Al. Al Lokum. Tamam. Kediler tamam. Şöyle bir açalım. Artık temizleyelim şuraları. Bu sinekliksiz olmuyor. Sivrilerden dolayı. Haydi bismillah arkadaşlar. Şuraları pırıl pırıl yapalım. Baksanıza. Hep sineklikten geliyor. Sinekliği buhar makinamla bir temizlesem de güzel olacak ama. Durun bakalım. Yetiştirebilirsem. Önce şu demirleri alayım. Şurayı içeri dışarı yapacağım yeri alayım. Şuranın kirin tozunu bir alayım. Burada bir tane minnoş da ölmüş. Yavrum. Ondan sonra şu kabasını bir alıp ince silme işine de bir geçiş yapayım bakalım. Cam silme taktiklerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Baksanıza örümcek ağları köşelere her yere yuva yapmışlar. Herkes rızkının peşinde. Herkes, yapacak bir şey yok. Hadi başlıyorum ben.
golfçü dirseği için önlemimi, tedbirimi aldım arkadaşlar. Dirsekliğimi taktım. Geçen gün çok yağmur yağdığı için şeylerde hiçbir şey yok. Şu demirlerde. Kaba pisliğini aldım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kere daha üstünden geçeyim. Sonra cam beziyle beraber silmeye geçeceğim. Gördüğünüz gibi camlarım, tüllerim pırıl pırıl oldu arkadaşlarım. Şimdi şöyle dik süpürgemi getirdim. Tüllerden dökülen, temizlik yaparken dökülen şu tozları bir alacağım. Çiçeğimi yerine ittireceğim. Halıyı süpüreceğim ve fırfırellamı burada çalıştıracağım arkadaşlar. Halıyı süpürüp koltuğa alacağım. Sonra fırfırella burayı dip köşe süpürsün. Şunları ben bir alayım. Çünkü şu çiçeğin altına ve arka tarafta kalan kısmına fırfırella giremiyor. Şu kısma özellikle. O yüzden orayı bir alayım. Ondan sonra işi fırfırellaya bırakayım. Hemen halledeyim şurayı. Şöyle robotumuzu çalıştıralım arkadaşlar. Salonu seçiyorum, başlatıyorum. Temizleme başlatılıyor. Ve robotumuz bir güzel süpürsün. Dışarıda yağmur başladı arkadaşlar. Balkon camını silip silmeme konusunda kararsız kaldım aslına bakarsanız. Çünkü yine kirlenecek, yine silme isteyecek. Ama şu sineklik olayı beni gerçekten deli etti. Yani o türü gördükçe dayanamadım. Hadi dedim burayı da sileyim. Balkon sürgü camımı silmeden önce cam balkonumu bir sileyim arkadaşlar. Kaplanan camlarımızı bir sileyim dedim. Fırfır salonu süpürüyor, duyuyorsunuz. Ben de buraya
burayı halledeyim. Sonra bu camımızı sileriz. Tümünü asarız. Cam işi tamam olur. Allah izin verirse. Bir yakından görmeniz lazım. Baksanıza. Şuna bir baksanıza. Hep sineklikten. Diğer camlar böyle değil. Bakın. Bakın bu cama bakın. Şu cama bakın. Sineklik o kadar kötü yapıyor ki sineklikteki bütün toz ne yapıyor? Yağmurla beraber yağmur vurdukça cama yapışıyor. Sonuçta böyle oluyor işte. Tamam. O kenarda duruversin. Ben de şu camları bir halledeyim. Ben de diyorum ki nereden su geliyor? Yağmur yağıyor. Allah'ım. Vallahi yağmur yağıyor. Aha. Neyse. Sileceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Temiz cama yağsın. Sarı civcivimi getirdim. Sinekliğin buharını temizlemem lazım arkadaşlar. Çünkü dışarıda şimdi yağmur var. Sinekliği temizlemediğim zaman yağmur yine aynı şekilde yapacak sildiğim camı. O yüzden şöyle güzel bir şekilde buharla temizlemek zorundayım şu an. Onu bir halledeyim ben. Güzelce bir buhar attıracağız. Temizlik gibisi yok. Vallahi yok. Aslında bir düzen olması lazım. Şöyle işte cam silme zamanı. Hani bir rutin oluşturmak lazım da ben bu sene ne rutini de ne başka bir şey. Yazdan beridir. Bir tane örümcek varmış. O kadar üzüldüm ki. Kurtardım ama inşallah bir yeri yanmamıştır buhardan. Minnoşum. Rabbim şifa versin eğer yandıysa bir yerin çocuğu. Tüh, o kadar üzüldüm ki ya. Neyse bırakıyorum buhar işini. Sinekliği mecbur kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü burayı havalandırmak için açıyoruz. Salonu açmıyoruz ama. Salon artık sineklik kenarda durabilir.
İnşallah bir şey olmamıştır Minnoş'a. Şu kenarda kalmış. İnşallah gelmemiştir. Rabbim affetsin, ne yapalım. Tatam, buranın işi de tamam. Yani camlar tamam arkadaşlarım. Şurayı bir toparlayıp hemen şu cama geçiş yapmam lazım. Hızlıca bir toparlayayım. Orayı da bir süpüreyim. Burası tamam, süpürüldü. Koridoru ben dik süpürgeyi elime alınca süpürmüştüm. Karçırımı yerine götürmem lazım. Robot süpürgemi şuraya ayarlayayım. Burayı da bir süpürsün güzelce. Ondan sonra ben de şu camı rahatça silerim. Bir taraftan da ne yemeği yapacağım diye düşünüyorum açıkçası. Şöyle bakın, salonun süpürülmüş hali bu. Mutfağı çalıştırıyorum hemen. Temizleme başlatılıyor. Çok söz dinliyor, çok. Şimdi mutfağı hemen o süpürürken ben de balkonumu halledeyim. Şu tellerden bir tane koydum ama 2 tane mi koysam acaba? 2 cam açmayız artık. Havalar serinledi. Bir tane yeterli olur. Bunu da arka balkona götürmem lazım. Şu bezlerimi falan bir yıkamam lazım. Şurayı bir düzenleyelim. Hadi bakalım. Şunu götüreyim. Minnoşlarımı da özgürlüğüne kavuşturmam lazım tabii. Hanisiniz? Burada mısın oğlum? Heh. Hadi bakalım. Artık özgürsünüz. Camlar kapalı, silindi. Rahatça gezin. Şarj edilmeye başlanıyor. Evet, robot süpürge işini bitirdi. Ben de camı sildim arkadaşlar. Hallettim. Şimdi balkonu süpürmeye başladım. Balkonu da şöyle bir süpüreyim. Temizleyeyim. Her yeri bir el attık zaten. Çok şükür süpürüldü buralar falan. Şu kenarları silerken biraz kırıntılar döküldü. O yüzden dik süpürgeyle burayı da aldım. Silikon parçaları çıktı diyeyim. Yani kırıntılar dediğim onlar. Onları da hallettim. Şimdi şurayı bir halledelim bakalım. Düzenleyelim. Ondan sonra mutfağa gireceğim galiba. Yeliz bacınız pire gibi bugün. Pire pire. Her gün böyle olabilsem. Keşke, ah keşke, ah ah. Ah. Vallahi hayatın getirdiklerine göre yaşıyoruz, düzenliyoruz işte hayatımızı. Ne yapalım? Şöyle mis gibi atlayalım, patlayalım. Kim istemez ki temiz evde oturmayı? Temiz temiz böyle pırıl pırıl huzurla yaşamayı kim istemez ki? Herkes ister vallahi. Allah sağlık versin, ne yapalım? Şimdi ne çok köpürdün arkadaş. Aralar beyaz beyaz kaldı. Şimdi şey yapıyorum arkadaşlar. Balkonumun tozunu alıyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle hemen tepsimizi de ayarlayalım. Onun da tozunu alalım. İşin başı sağlık bacım, ne olursa olsun, hangi durum şart olursa olsun, sağlık olmadı mı hiçbir şeyin tadı yok. Temizliği de, şunu da bunu da hastalık haline getirmemek lazım. Takıntı yapmamak lazım. Elimizden geldiğince temizlemek ve evdekileri de kısıtlamamak lazım. Öyle insanlar tanıdık, gördük ki evdekilere nefes aldırmıyorlar. Nefes. Vallahi neler var neler. Aklınız hayaliniz şaşar. Hani böyle çok da karıştırmak istemiyorum bu konuları da. Var yani öyleleri de. Şimdi şunları da bir yerine yerleştirelim bakalım. Şurayı da bir halledeyim. Sehpamın tozunu da alayım.
Ay, kül tablasını böyle şey yaptım arkadaşlar. Kalabalık yapmasın diye ortalıkta çiçek altlığı gibi yaptım ama gerek de var mıydı? Temizliğe ara veriyorum arkadaşlar. Belim yamulmaya başladı çünkü. Aynı zamanda da yemek işine geçiş yapıyorum. Tenceremi de getirdim buraya. Blender'ım bozuk biliyorsunuz arkadaşlarım. Blender'ı ne yapacağız? Büyük tencere bu ya. Büyük de yapmasam mı? Gerçi yarın pazartesi. Büyük de pis. Caner dershaneye giderken içer. Sabahleyin biz içeriz. Olmadı evde, yeter ki. Videolar uzun uzun çekilince ne oldu? Hafızası yetmedi telefonun. Ben de o arada hafızamı temizlerken, telefondan videolar silerken soğanımı da soydum. Hemen ocağımın başına geçtim tekrardan. Arkadaşlarım, eski usul mercimek çorbası yapacağım diyordum. Blender'ım bozuk zaten biliyorsunuz. Şimdi soğanı salçayla kavuracağım. Sonra mercimeğini ekleyeceğim. Allah'ım, bu soğanlar niye böyle? Çürümeye başlamış. Baksanıza. Her şeyin içinden bir çürüklük bir şey çıkıyor. İnsanın çürüğüne denk gelmeyelim arkadaşlarım. En önemlisi o. Soğanın, sebzenin, meyvenin çürüğüne denk geliyoruz da insanın çürüğüne denk gelmeyelim. Allah korusun, kollasın hepimizi. Şimdi eski usul mercimek yapacağım dedim. Çürük insanlar deyince kafam karıştı. Çorbam pişerken azıcık dinlenirim arkadaşlar. Canım balık çekti. Çorba, balık, salata. En güzeli, en kolay, en güzel yemek. Benim için, bizim için, ailemiz için. Cansucuğum da seviyor biliyorsunuz. O yüzden şöyle bir çorbamı yapayım önden dedim. Ali'yi de evden dışarı yaptım arkadaşlar. Yani dedim, Ali dedim, bak emekli oldun, hareketsiz bir hayata geçiş yaptın. Lütfen dedim, kendine dikkat eder misin? Çık dedim, bir saat yürü, yürüyüş yap. Bir dolan. Azıcık hareket et dedim, yani her yere arabayla git, evde otur nereye kadar? Çünkü böyle hani önceden daha hareketli bir hayatı vardı. Şimdi sağlık açısından da sıkıntıya girsin istemiyorum. O yüzden dedim sen şöyle bir gez dolaş. Yarım saat, bir saat bir yürüyüş yap. Keşke ben de yürüyebilsem onunla beraber. Keşke ben de hani aynı şekilde hareket edebilsem onunla beraber, ama olmuyor işte. Benim mesai bitmiyor bacım. Bitmiyor. O emekli oldu, ben olamıyorum gördüğünüz gibi. Siz de olamıyorsunuz. Zaten eşlerimizden bizi emekli edecekler diye bir beklentimiz olmadı. O şartlarla evlenmedik yani. Vallahi. Şimdi mercimeğimi yıkayayım. Ali de Cansu'nun yanına gitmiş işte kliniğe. Cansu'ya dedim ki kızım dedim, babana bir sor bakalım dedim. Evden çıkıp direkt kliniğe mi gitti, yoksa dolandı böyle yürüyüş yaptı da mı gitti? Sonra telefonda konuştuk. 1 saat yürüyüş yapmış. Ondan sonra kliniğe geçmiş. Allah başımdan eksik etmesin arkadaşlarım. Gerçekten Allah hani eşlerimizi, sevdiklerimizi yanımızdan, başımızdan eksik etmesin. Hayat onlarla güzel. Mercimeğimi yıkayıp çorbamı yapayım. Azıcık da dinleneyim. Belim ağrımaya başladı çünkü. Dirsekliğimi de taktım golcü dirseğinden dolayı. Bez sıkmak, hamur yoğurmak, bez sıkmak sıkıntı benim için. Allah beterinden korusun. Hadi şunu yıkayayım da çorbamı yapayım. Sağ olsun Ali Beyciğim hamsimizi aldı geldi. Cansucuğum eve geldi. O arabaya atladı. Hamsi almayı. Gerçekten daha taze değil mi bu? Yani. Geçen seferkinden çok güzel görünüyor. Canlı canlı maşallah. Heh, güzel temizle. Tamam. Gel tuzunu döktü de arkadaşlar. Çorbamız pişti. Şimdi tuzlayacağız. Birazcık tuzunu alırken salatayı yapacağız değil mi? Evet. O zaman hemen tuzlayalım. Ve geldik akşam yemeğini hazırlama faslına arkadaşlar. Evet yıkadım. Benim koyduklarım
Evet. Atmış. Yeni bitmiştir belki de Cansu, bilmiyorum. Bir bak da kurutmayı da çalıştır, olmadı. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar şöyle unumuzu bolca dökelim, mısır unumuzu. Zaten hamsiyi tuzlamıştık biliyorsunuz. Şöyle güzelce harmanlayalım. Hatta şöyle yapalım. Daha güzel olsun. Hop bir de hop bir de hop bir de. Suda gibi hoplasınlar bakalım. Biraz daha un lazım buna. Marulu yıkadım. Suya bastırdım. Şimdi dar bir kaba koyduğum için çok hırpalamak da istemiyorum hamsiyi. Şimdi güzelce dizeceğiz. Mis gibi olacak. Tamam. Biraz etrafa da saçtık ama olsun, ne yapalım. Şöyle yağımızı alalım. Ocakta dizsem daha iyi olacak. Çünkü tava ısınmadığı zaman yapıştırabiliyor. Hadi ocağa gidelim. Altını açıyorum. Ve hızla dizmeye başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tava hamsimizi dizdik, kızarttık ve çevirdik arkadaşlar. Azıcık da yağ ekledim. Bu sefer soğan eklemeyeceğim arkadaşlar. Eğer soğan eklemek isterseniz şimdi bunu çevirdikten sonra üstüne doğruyorsunuz ya da kapağı alıyorsunuz, soğanı döküyorsunuz, hamsiyi üstüne ekliyorsunuz arkadaşlar. İlk pişirirken olmuyor çünkü bir kere alt üst etmemiz lazım. Cansucuğum salatamızı yapıyor. Ali Bey hamsinin başında, ben de dinleniyorum azıcık. Bileğim ağrıyordu arkadaşlar. Bileğim ağrımış. Yetebilir. Şurada da böyle mercimek çorbam. Eski usul demiştim. Şunu kapatayım. Blender'ımız bozuk biliyorsunuz. O yüzden eski usul yaptık. Eskiden blender mı vardı? Hadi bakalım. Şöyle soframıza geçtik arkadaşlar. Bol limonlu, bol hamsi. Kırmızı soğanlı salatamız da böyle hazır. Allah bin bereket versin. Allah olmayanlara da versin. Kimseyi açlıkla imtihan etmesin inşallah. Ali Bey, ne yaptın yürüyüşte? Sorayım sizin yanınızda. Ne kadar yürüdün? Anlat bakalım. Bayağı yürüdüm ya. 1 saate yakın yürüdüm. Bir saat mi? 1 saate yakın mı? Saate bakmadım. Yürüdüm. Nerelerden yürüdün? Kliniğe kadar yürüdüm. Cansu'ya dedim ben, kızım baban yürüyüşe diye çıktı dedim ya size. Yürüyüşe diye çıktı. Direkt kliniğe gelmiş olmasın dedim. O da yürüyüş değil mi? Yürüyüş. Her gün artık bundan sonra yürüyüş yapılacak. Eklenebilirsem ben de ekleneceğim. Allah izin verirse, ben evin düzeni sağlayabilirsem İnşallah ben de o yürüyüşlere katılacağım bakalım. Sabah mı olur, akşam mı olur? Sabah daha iyi ama değil mi? Sabah uykuda geçtik. Öğlen artık havalar. Bir düzene geçemedik ki hiç. Vallahi. Neyse, bize afiyet olsun arkadaşlar. Şu hamsi işini bir halledelim. Kahvaltıdan sonra çıkıyorsunuz, yürüyüşünüzü yapıyorsunuz. Klinikte kahvenizi içip dönüyorsunuz. Heh, duydun mu planı? Duydum. Tamam. Bundan sonra öyle. Çıkıyoruz, yürüyoruz. Klinikte sabah kahvemizi içip evimize gidiyoruz. Yaparız inşallah. Yemek faslı bitti. Bulaşık makinesi boşaltma faslına geçiş yapıldı. Çünkü masayı toplayacağım arkadaşlar. Kirli bulaşığımızı makineye atacağım. Ama bir taraftan da diyorum ki şu bardakları hiç kaldırmayayım. Diğer bardaklarımı da buraya doldurayım. Çamaşır suyuyla şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Islatma özelliği var makinenin. 3 programı var. Bir tanesi ıslatma programı. Böyle kirli bulaşıkları falan bir çalıştırıyorsunuz.
ıslatıyorsunuz. Sonrasında yıkıyorsunuz işte hani kurumuş bulaşıkları yıkamak için. Onu mu yapsam acaba diye düşünüyorum. Çünkü her çekmeceyi açmamda o sarı bardaklar gözüme batıyor. Size de söylemiştim daha önce, sormuştum size de işte çamaşır suyuna yatır Yeliz'cim falan diye böyle önerilerde bulunmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Bana böyle katkıda bulunduğunuz zaman gerçekten çok mutlu oluyorum. Şimdi leğene çamaşır suyuna yatırmaktansa makinenin içerisine çamaşır suyunu koyup bardakları şöyle çamaşır suyuyla bir çalkalatıp ondan sonra bekletip de yıkasam da olacak gibi geliyor bana. Daha önce hiç denemedim, bilmiyorum. Bardaklarımda hiç bu kadar sararmamıştı. Onun da neden olduğunu çok anlayamadım arkadaşlar. O yüzden burayı boşaltmadım. Şimdi şurayı bir alıp ona göre yapasım var. Yani bardakları muhtemelen dolduracağım. Altına da diğer bulaşıkları doldururum. Bir yıkatırım şöyle rahat rahat. Bütün bardaklarımı getirdim arkadaşlar. Dizdim şöyle. Üst sepet böyle, alt sepet böyle. Gördüğünüz gibi. Çamaşır suyunu da döktüm. Şimdi bir ıslatma yapacağım. Görüyorsunuz değil mi renkleri? Beraber bir test etmiş olalım. Bir bakmış olalım olacak mı olmayacak mı? Hemen çalıştıracağım şimdi. Şunlar bile nasıl sararmış. Bir çalışsın bakalım. Şurada ıslatma var ya. Şu ayar. Şimdi bir güzel ıslatacak. Mutfaktan çıkamadım arkadaşlar. Elde yıkanacakları yıkadım. Çorbamı küçük tencereye aldım. Size bulaşık makinemi, bardaklarımı göstermek istiyorum. Bakın. Sapsarıydı. Şuraya bir bakın. Bunlar da sarıydı. Nasıl parladılar. Şimdi hemen ne yapacağım? Deterjanla çalıştıracağım arkadaşlar. Öncesinde bir sade suyla durulama yaptırayım. Sonra deterjanla yıkayayım. Mis gibi olsun bardaklarım. Sabah da yerleştiririz. Arkadaşlarım, Cansucuğum balığın üstüne un helvası istedi. Böyle az malzemeli un helvası yapacağım şimdi. 2 yemek kaşığı kadar tereyağını aldım. Sıvı yağını da ayarlayayım şöyle. Unumuzu falan da ayarlayayım. Allah'tan un kabımda ölçü bardağım var arkadaşlar. Hemen unumu da ayarladım şöyle. Koydum. Tereyağım bir erisin. Hemen kavurma işlemlerine geçiş yapacağım. Bütün çay bardaklarım makinede biliyorsunuz. O yüzden şöyle göz kararı yeterli olur herhalde. Yağımı da ekledim. Yağım erisin. Ben de şerbetini ayarlayayım. Şekerimi de ayarladım. Suyumu da ayarladım. Şimdi unu kavurma işlemine geçiş yapabiliriz arkadaşlar. Altını da açayım. Unu kavuracağım. Un kavrulunca şekerini ekleyeceğim ve şerbetini, suyunu ekleyeceğim. Şöyle hızlıca bir halledeyim. Aslında hiç yapacak gücüm, enerjim yok. Çok yoruldum ama çocuğuma da kıyamadım, ne yalan söyleyeyim. Şöyle güzelce bir kavuralım bunu. Caner de tatlı soruyordu dün. Böyle bir şeyler eksik kalınca huzursuz oluyorum açıkçası. Ya özellikle çocukların istediği şeyler konusunda böyle tatlıdır, pastadır, börektir. O tarz şeylerde huzursuz oluyorum. Şimdi güzelce kavuralım. Çayımızı da demlemiştik zaten. Çay keyfine geçiş yapacağız Allah izin verirse. Bir taraftan da şekeri şerbetin içine, yani suyun içine ekledim arkadaşlar. Burada da şekeri eriteyim suda. Burada da unumu kavurayım. Hamaratlıkta sınır tanımayayım arkadaşlar. İçine dökecektim aslında. Unun içine ekleyecektim şekeri ama sonradan dedim riske atmayayım. Böyle şey yapayım dedim işte. Şimdi şerbeti de eritirim. Un kavrulurken eklerim içine. En azından şeker birazcık erimiş olur. Yeterince kavruldu unumuz. Artık şerbetini ekleyeceğim. Altını da kısayım. Şimdi
Yavaş yavaş ekleyeceğim şerbeti. İnşallah çok fazla sıçrama olmaz. Ali Bey tülümüzü takıyordu ama ayağının yanına bırak istersen. Yanlış tülü taktı. Sıralama yanlış. Al bak. Kenarında bordürü olduğu için arkadaşlar ortaya gelmesi gerekiyor bordürün. O yüzden Ali anlayamadı onu çok fazla. Hadi kolay gelsin. Ben de çaylarımızı doldurayım. Hadi bak. Üstüne de azıcık fındık serpiştireyim şöyle. Fındık kırıntısı. Tamamdır. Bugünü bitiremedim mi arkadaşlarım? Gün bitmiyor. Bitecek. Şimdi bitecek. Çay keyfiyle günümüzü bitireceğiz. Çay bardağı yok ama çay içmeye. Şuradaki fincanlarımı bahaneyle bu fincanları kullanacağım. Gel bebişim. Ben onları seviyorum. Bütün fincanlar makinede mi? Saatler olsun. Bütün bardaklar, fincanlar hepsi makinede. Şimdi çayımızı içelim. Tatlımızı da hazırladım böyle biliyorsunuz. Misler gibi. Yanına hemen birer çatal. Vallahi şu çay bütün yorgunluğumu alacak. Hemen Benim biraz doldurayım çok da çay içesim geldi bu akşam. içelim. Keyfimiz bol olsun. Balığın üzerine çay aranıyor ama. Bakayım baba. Ne soru? Osmanlı Devleti altın para ilk defa hangi padişah zamanında bastırılmıştır? Bir günü daha bitirdik. Çay keyfimizi de yaptık arkadaşlar. Helva keyfimizi de yaptık. Evimizi de temizledik. Çok şükür Allah'a. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Bayağı uzun bir video oldu. Buraya kadar kimler geldi çok merak ediyorum gerçekten. Yazarsanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Daha fazla videomuz uzamasın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.